1828 yılıydı. O dönem Norveçli bir amatör mineralci, Norveç yakınlarındaki bir adada tanımadığı siyah bir taş buldu. Bunu analiz etmesi için İsveçli kimyager Jans Jacob'a gönderdi. İçerisinde daha önce görmediği ve tanımadığı bir madde vardı. Buna daha sonra toryum adını verecekti. Buldukları şey tüm dünyanın enerji krizini çözebilecek en önemli elementlerden biriydi. Keşfinden tam 70 yıl sonra toryumun radyoaktif bir madde olduğu tespit edildi. Ama o dönemde radyoaktivite henüz yeni bir kavramdı. Ne anlama geldiği, ne işe yarayacağı bilinmiyordu. Toryum rafa kalkmıştı. Ta ki 2. Dünya Savaşı'na kadar. Savaş yıllarında her şey değişti. Amerika Birleşik Devletleri atom bombasını geliştiriyordu. Manhattan Projesi. Proje yürütülürken elementler arasındaki toryumu da test ettiler ve şunu gördüler. Nötronlar çarpıştırıldığında parçalanmıyor ama dönüşüyordu ve bu dönüşümün sonucunda ortaya çıkan uranyum 233 reaksiyona girebiliyordu. Yani toryum kendi yakıtını üretiyordu. Şöyle anlatayım. Bir odaya domino taşlarını dizin. İlk taşa vurduğunuzda devrilir. Hemen yanındakini devirir ve o da diğerini. Zincirleme reaksiyon işte tam olarak budur. Nükleer bir reaktörde domino taşı uranyum 235 atomudur. Bunu iten ve hareketi sağlayan kuvvet ise nötron denen küçük parçacık. Atomlar nötronla etkileşime girip bölünmeye devam eder ta ki bölünecek atom kalmayıncaya kadar. Ve bu bölünme sırasında devasa bir enerji açığa çıkar. İşte böylece nükleer enerji elde edilir. Toryumda ise durum biraz farklı. Nötronun başlattığı ilk domino taşı hareketi sonrası taşlar devrilmeye başlıyor fakat uranyum 235'teki gibi sürekli eksilerek devam etmiyor. Devrilirken yeni domino taşları oluşuyor, yani döngü kendi kendini besliyor. Nötron toryuma çarpıyor ve toryum yeni bir yakıta dönüşüyor. Teoride sonsuz bir döngü, sonsuz bir enerji. 1960'lara gelindiğinde Amerikalı bilim insanı Alvin Weinberg toryumu reaktör üzerinde test etmiş ve 15.000 saat boyunca çalıştırmayı başarmıştı. Sistem işe yarıyordu. Ama bu hükümetin nedense ilgisini çekmemişti. Weinberg inatla bunu savunmaya devam etti. Sonunda ne oldu dersiniz? İşten çıkarıldı ve projeyle ilişiği sonlandırıldı. Toryum reaktörünü savunan araştırmacılar ya kurumlardan atıldı ya da fikirleri reddedildi. İnsanın aklına şu soru geliyor. Bu inanılmaz bir fırsat değil miydi? 100 belki 500 kat daha ucuz bir enerji. Üstelik enerji açığa çıkarken doğa daha az kirleniyordu. Neden bunu kullanmak istememişlerdi? Resmi cevap şu oldu. Uranyum reaktörü zaten çalışıyor. Sistemi değiştirmenin bir gereği yok. Asıl cevapsa bambaşkaydı. Uranyum reaktörlerinden çıkan uranyum 238'ler 235'lerin aksine doğada bulunmayan plütonyuma dönüşebiliyor, yani basitçe birçok silahın ve mühimmatın yapım maddesine. Ama toryum bunların yapımında kullanılamıyor. Sadece bu da değil. O dönemlerde uranyum Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden getiriliyor, küçük bir kısım uranyum ise ABD ve Kanada'da yer alıyordu. Ham madde nereden gelirse gelsin kontrolü tamamen ABD hükümetindeydi. Uranyumun üretimi, kontrolü, işlenmesi hepsi tek elden yönetiliyordu. Yani ortada devasa bir zincir vardı. Toryum ise haliyle onların oyunlarını bozacaktı. Tıpkı elektrikli araçların aslında 100 yıl önce keşfedilmesi ama petrolden zengin olmak isteyen ABD'nin ve çıkarları olan birkaç ülkenin elektrikli araçların piyasaya çıkarılmasını 100 yıl ötelemesi gibi. Anlayacağınız toryum inanılmaz önemli bir element ve Türkiye toryum rezervleri bakımından dünyada en ön sıralarda. Şimdi gelelim işin gizemli tarafına. Bakın neler oldu, dikkatle dinleyin. 1990'lı yılların başında Türkiye'de toryum meselesini ilk kez bir kadın fizikçi Engin Arık konu etmişti. 1993'te Nobel ödüllü İtalyan fizikçi Carlo Rubbia, CERN'de toryumun uranyumun yerini alabileceğini kanıtlamıştı. Bu gelişme sonrası toryum ve kullanımı üzerine daha da yoğunlaşan Engin Arık, Türkiye'de bir parçacık hızlandırıcı laboratuvarı kurmayı hedefliyordu. Bu laboratuvar, Türkiye'yi enerji üretiminde daha bağımsız hale getirebilecek toryum rezervlerinin kullanımı gibi konularda da önemli bir adımdı. Türkiye için toryum inanılmaz önemliydi ama bu bazı ülkelerin hiç istemeyeceği bir şeydi. Çünkü enerji üretmek için petrol ve doğalgaz satın almak zorunda kalmayacaktık. Tek bir santralle enerjinin büyük bir kısmını karşılayabilir, birkaç santralle Avrupa'ya bile ihraç edebilirdik. 2007 yılında Engin Arık ve fizikçi arkadaşları Türk Hızlandırıcı Merkezi projesinin 4. çalıştayına katılacaktı. Bu, Türkiye'nin kendi CERN'ünü kurma projesinin toplantısıydı ve bu proje
doğrudan toryumla bağlantılıydı. Toplantı için Isparta'ya doğru yola çıkacaklardı. KK-4203 sefer sayılı MD-83 tipi Atlas jet uçağı Priştine'den 1 saate aşkın bir gecikmeyle İstanbul'a iniş yapıyor. Bu sırada havalimanında uçağı bekleyen yolcular kapıların açılmasıyla girişe yöneliyor. Biletlerini verip uçağa doğru yöneliyorlar. Son 2 yolcu da son anda yetişiyor ve kapılar kapatılıyor. Hepsi eşyalarını yerleştirip koltuklarına oturmak için hazırlanıyor. Uçak birazdan havalanacak. KK-4203 sefer sayılı MD-83 tipi Atlas jet uçağı 1,5 saat rötarlı bir şekilde 00:51'de Atatürk Havalimanı'ndan ayrılıyor. Varış noktası İstanbul Süleyman Demirel Havalimanı. Kokpitte kaptan pilot Serhat Özdemir ve ikinci pilot Tahir Aksoy bulunuyor. Ayrıca uçakta 5 kabin ekibi ve 50 yolcu yer alıyordu. Hava uçuş için oldukça iyiydi, hatta daha iyisi olamazdı. Yaklaşık 30 dakika sonra kaptan pilot Isparta Kule ile iletişime geçiyor. Kaptan bulundukları Atlas jet uçağının Isparta Vor üzeri olduğunu, yani havalimanı çevresine yaklaştığını bildiriyor. Yaklaşık 18 dakika sonra 01:36'da kaptan pilot kule ile tekrar iletişime geçiyor ve inbound olduklarını bildiriyor. Bu pisti karşılamaya hazır olduklarını, yani pisti gördüklerini gösteriyordu. Bu kule ile yaptıkları son konuşmaydı. Kule bir süre sonra uçakla irtibata geçmeye çalışıyor. Fakat onlardan hiçbir haber alamıyor. Ayrıca uçak radarda da görünmüyordu. Bir şeylerin ters gittiği kesindi. Bu sırada yolcu yakınları havalimanında sabırsızlıkla sevdiklerinin gelmesini bekliyor. Fakat bazı görevliler oldukça telaşlı. Bir süre sonra kötü haberler gelmeye başlıyor. İstanbul-Isparta arası yolculuk yapan Atlas jet uçağının yaklaşık 01:40'da içerisindeki 57 kişiyle beraber Keçiborlu yakınlarındaki Türbetepe'ye düştüğü haberi geliyor. Uçağın kaybolduğu haberi medyaya gece saat 3:30-4 gibi bildirildi, ama ilginç olan önce medyanın bildirdiği ve sonradan ortaya çıkacağı gibi ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin gece 4:16'da hazırlık yapmaya başladığı gerçeği. Uçağın bulunması ise bundan yaklaşık 2 saat sonra 06:05'te gerçekleşiyor. Yani uçak kazadan 4,5 saat sonra bulunabiliyor. Uçağın enkazına ulaştık. Enkaz Türbetepe'deki orman gözetleme kulesine yakın bir yerde. Cesetler ortalıkta görünüyor. Eşyalar ve uçağın parçaları dağılmış vaziyette. Uçağın ön ve arka tarafı parçalanmış. Kanat uçları kırık. Jandarma ekipleri enkazı güvenlik çemberine almaya başladı. İlk gözlemlerime göre kazadan kurtulan yok. Cesetler torbalara konmaya başlandı. Uçaktaki bir bebek dahil herkes yaşamını yitirmişti. Görüntülere bakıldığında pilotların tepeyi son anda fark ettiği, yükselmek isterlerken uçağın kuyruk kısmının tepeye çarpıp koptuğu ve devamında uçağın 150 metrelik bir uçuş daha yaparak ilerideki ormanlık alana doğru düştüğü görülebiliyor. Uçağın son gittiği rota, yani izlediği yol belliyken enkazın bulunmasının bu kadar uzun sürmesi başta garibime gitmişti. Bunu o kadar da önemsemedim, fakat soruşturma devam ettikçe inanılmaz detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte bunlar normal değildi. Uçağın düşme şekline bakarsak önce kuyruğun tepeye çarptığı net bir şekilde görünüyor. Pilotlar tepeyi son anda fark etmiş olmalılar. Kuyruk kısmı ve motorları ana gövdeden kopan uçak bu alanın üzerinden uçarak 150 metre ileriye düşmüş. Önemli olan soruysa pilotların neden bu dağlık yerde bu kadar alçaldıkları. Akla ilk gelen şey sıradan bir şekilde alçalmaya geçtikleriydi. Belki de uçağın yakıtı bitmiş ve bu yüzden mecburi iniş yapmışlardı. Ya da motorlardan bir ya da birkaçı arıza vermişti. Belki de pilotlar o gün bir şeyler içmişti.
Kazadan yaklaşık bir yıl sonra incelemeler tamamlandığında uçağın kaza yapmasına sebep olacak içte veya dışta herhangi bir unsur yoktu. Yakıtları da yeterli seviyedeydi. Pilotların otopsi raporu incelendiğinde herhangi bir uyuşturucuya ya da alkole rastlanmadı. Bu durumda kendime şunu sordum. Peki o halde pilotlar neden bu kadar alçalmıştı? Araştırmaya devam ettikçe daha ciddi sorunların olduğunu gördüm. Uçağın bakımlarını yapan Romanya asıllı Jetran Air firmasının İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hat bakım yetkisinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca bakım raporlarında ismi ve imzası bulunan kişilerin inanılmaz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na giriş için yetkisi yoktu. Bu detaylar oldukça şaşırtıcıyken başka önemli sorunlar daha bulundu. Uçağın EGPVC yani geliştirilmiş yer yaklaşım ikaz sisteminin çalışmadığı tespit edildi. Yer yaklaşım ikaz sistemi uçak yere yakınken veya bir arazi engeline doğru ani bir şekilde girmişse pilotu uyarmak için tasarlanmış bir sistem. Tıpkı buradaki gibi uçak ilerideki dağlık bölgeyi veya zemini uzak mesafeden tespit ediyor. Tehlikeli olan kırmızı bölge önemli olan yer. Buraya doğru yaklaşınca sistem pilotu yükselmesi konusunda uyarıyor. İşte bu önemli sistem Atlas Jet uçağında arızalıydı. İlginç olansa ne pilotların ne de bakımcıların bunu rapor etmemiş olması. Bu gerçekten korkunç bir ihmalkarlık. Kaza yapan Atlas Jet uçağı analiz edildikçe bunlar yetmezmiş gibi başka sorunlar daha ortaya çıkıyor. Uçakta 2 adet kara kutu bulunuyordu. Kokpit sesini kaydeden CVR ve uçuş verilerini depolayan FDR. Kazanın ardından uçağın kara kutuları Almanya'ya gönderiliyor ve burada analiz ediliyor. Analiz sonuçları ise bir felaket. Kokpit seslerini kaydeden CVR, kazadan 9 gün önce 21 Kasım'da kayıt almayı durdurmuş. Daha da kötüsü uçuş verilerini depolayan, belki de kazanın sebebini belirleyecek olan FDR ise uçuş başladıktan 9 dakika sonra devre dışı kalıyor. Yani uçak kalktıktan 9 dakika sonra hiçbir veri kaydedilmiyor. Bunlar uçakta olup bitenlerin elektronik şahitleri. İşte bu elektronik şahitler tesadüf eseri mi arızalandı yoksa birileri tarafından bilerek mi susturuldular? Peki tüm bu arızalar uçağın kaza yapması için yeterli miydi? Yani bu sebepler kesinlikle kazayı kaçınılmaz mı yapmıştı? Araştırmaya devam eden uzmanlar pilotların Isparta'ya iniş için izlediği rotayı kontrol ettiğinde korkunç bir hata yaptıklarını fark etti. Bu sıradan bir uçağın Isparta'ya iniş prosedürünü doğru uyguladığını gösteren bir rota. Kaza yapan Atlas Jet uçağı ise tam bu noktada pusula başına 223 derecelik rotadan devam ederken sağa 30 derecelik hatalı bir dönüş yapmış. Burdur Gölü üzerinden tekrar sağa dönüp dağlık alandan geçerek havalimanına inmeyi planlamışlar. Bu standardın tamamen dışındaydı. O halde onlara hata yaptıran şey neydi? İşte bazı şeyler bu noktada şekilleniyor. Uçaktaki uçuş yönetim sistemi kontrol edildiğinde uçağın Isparta Havalimanı'na otomatik olarak uçmasını sağlayan verilerin yüklenmediği tespit edildi. Pilotlar bir noktadan sonra manuel olarak yön bulmaya çalışmışlar. Daha da kötü olanı söylemem gerekirse uçağın pilotları her ikisi birden Isparta'ya ilk kez uçuyorlarmış ve üstelik bu bir gece uçuşu. Bu iki pilotun ayrıca bölge hakkında uçuş eğitimlerini almadıkları, simülatör eğitimini ise eksik aldıkları ortaya çıktı. Öylesine basit, amatörce hatalar ve tedbirsizlikler ardı ardına yapılmış ki şirketin havacılık sektörünü ve insanları ne kadar önemsediği açıkça ortada. Peki tüm bu eksiklere rağmen pilotlar neden bu kadar alçalmıştı ve tepeyi fark etmemişti? Uçak Burdur üzerinden sağa döndükten sonra havalimanına doğru ilerliyor. Alçalmaya başlıyor ve Türbe Tepe'ye doğru yaklaşıyor. Bu tepe gördüğünüz gibi arazideki en yüksek tepelerden biri. Pilotlar yere yakınlık uyarı sistemi çalışmayan uçağı piste 13 kilometre kala 6000 feet yani 1800 metreye kadar alçaltıyor. Kötü olansa Türbe Tepe'nin 1850 metre yüksekliğe sahip olması. Pilotlar tepeye yaklaştıklarında bunu son anda fark ediyorlar. Motorlara güç veriyor ve uçağın burnunu biraz da olsa kaldırıyorlar. Fakat kuyruk kısmı belki de santimlerle kurtulamıyor ve parçalanıyor.
Kaza sonrası yapılan kontrolde uçağın ufki açı göstergesi 10 derecelik bir kalkış gösteriyordu. Bu da onların tepeyi son anda fark ettiklerini ve yükselmeye çalıştıklarını açıklıyor. Fakat onlara hata yaptıran başka bir sebep olabilir. Bir uçuş planı varken yeni bir uçuş planı yükler ve eskisini silmezseniz uçuş yönetim sistemi yanlış bilgiler gösterebilir. İşte buna süreksizlik denir. Uçuş görevlileri uçağı direkt Isparta Havalimanı'na uçması için planlamıştı. Fakat inişe 13 kilometre kala bir sebepten, belki de aldıkları bir bilgi yüzünden eski uçuş yolunu silip yeni bir uçuş yolu planlamışlardı. İlk uçuş planını silmediklerini varsayarsak bu bir süreksizlik, yani sistemde karışıklık oluşturmuş olabilir ve nihayetinde bu hata pilotların farklı bir rota izlemelerini açıklayabilir. İkinci ihtimal ise inişle ilgili hiçbir verinin sisteme yüklenmemiş olması yüzünden pilotların kendi alternatif iniş rotalarını oluşturmuş olabilecekleri. Peki ama onları türbe tepeye çarpacak kadar alçaltan şey neydi? Bu uçağın ilerlediği rotanın ve yükseltinin iki boyuta indirgenmiş bir versiyonu. Pilotlar yaklaşık 12.000 fitten devam ederken piste doğru alçalmaya başlıyor. Bu noktada belki de uçaktaki irtifa göstergesi sistemsel bir hatayla ya da mümkün mü bilmiyorum, fakat dışarıdan bir müdahaleyle uçağın yüksekliğini normalden daha fazla gösteriyor olabilir. Pilotlar doğru irtifada iniş yaptıklarını sanıyordu, fakat belki de göstergedeki hata yüzünden daha fazla alçalma yaptılar. Yani göstergelere baktıklarında uçağın 3000 metrede olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden alçalmak istediler, fakat uçak zaten 2000 metre civarındaydı. Ve nihayetinde yer yaklaşım ikaz sistemi çalışmayan uçak Türbetepe'ye çarptı. Ve bu konuyu destekler nitelikte bazı iddialar var. İddianın sahibi Profesör Doktor Salih Sultansoy. Kendisi Azeri bir bilim insanı ve eğitimci. İddiası ya da aldığı bilgi şöyle: İrtifa ile oynanma yapılmış. 2-3 saat içerisinde bir oynanma var ve uydulardan gelen sistemden bizim bölgeye yanlış bilgiler gelmiş. Yani yaklaşık 500 metre civarında bir fark var. 500 metre fark tam da dağa vurmak için yeterli bir sebep. Bu konuda 1-2 kanaldan bilgi geldi. Bana söyleyen uzmanlara çıkın televizyona söyleyin dedim ama o riski göze alamadılar. Daha sonra araştırma yaptığım bir sırada bu konuyla alakalı aynı saatlerde şans eseri başka bir olayın yaşandığını öğrendim. İddiaya göre kazanın olduğu saatlerde ODTÜ'nün dağlık bölümünde çalışan 2 kişi bir irtifa ölçüm cihazını test etmekteydi. Cihaz kısa bir süreliğine irtifa olarak olması gerekenden 600 ila 1000 metre yukarıda gösteriyordu. Bu 2 kişi bunun sebebinin çevredeki sinyal verici istasyonlardan kaynaklı bir hata olabileceğini düşündü. Benzer bir durum kısa süre için Isparta'daki uçağın inişe geçtiği sıralarda uçaktaki göstergeleri de etkilemiş olabilir miydi? Elbette bunlar sadece birer iddiaya dayanıyor. Karar irtifası pilotların pisti görebildiği, aksi bir durumda yaklaşmaya son verdiği irtifadır. Bulutların yoğun olduğu bölgelerde pisti görebilmek için bu irtifa belli oranda geçilebilir. İşte Isparta'daki kazada pilotlar pisti göremedikleri için mi karar irtifasının altına inmişler ve tepeye çarpmışlardı. O günkü hava durumu raporlarında havanın fazlasıyla iyi olduğu belirtilmişti. Yani bulutların pilot görüş açısını engellediği düşüncesi düşük bir ihtimal. İşte tüm bunlar uçaktaki uçuş veri kaydedicisi yani FTR'ın çalışmaması yüzünden bir bilinmez olarak kalacak. Bunlar bir bilinmez olabilir fakat bazı gerçekler apaçık ortadaydı. Öncelikle bu olayda adı geçen McDonnell Douglas uçakları dünyada suç listesi en kabarık uçaklardır. Isparta'da düşen MD-80 serisi uçaklarsa bugüne dek toplam 966 kişinin öldüğü 22 farklı kazaya karışmış. World Focus Hava Yolları tarafından 20 Mayıs 2005'te filoya katılan uçak, 29 Temmuz 2007'de uçuş ekipleriyle birlikte Atlas Jet'e kiralanmış. Düşen uçağın tazminatı hemen ödenmiş. Kime ödenmiş? Uçağın sahibine. Uçağın sahibi ilginç, bakın çok ilginç. Uçak Atlas Jet'e uçuyor. Ondan sonra ama bunun sahibi Dünyaya Bakış Hava Yolları gözüküyor. Atlas Jet oradan kiralamış. Fakat bunu da Dünyaya Bakış Hava Yolları Avas denen bir büyük şirketten kiralamış. Ondan sonra öğrendiler ki bu büyük şirket bu uçağı bir naylon şirkete satmış. Kazadan bir ay önce. Yani uçak düşürülmek planlanıyor bir taraftan.
Şirket, paravan bir şirket, aldığı uçak milyonlar değerinde. Yani akla Aynen. yatmayan, akışa Evet. Ve yatmayan bir uçak durum var. düşünce de milyon dolar tazminatı hemen alıyor. İşte bu detaylar oldukça ilginç ve sıradan bir uçak kazası olmadığı iddialarını doğruluyor gibi. Parçaları birleştirdiğimizde bunun sıradan bir uçak kazası olamayacağı çok daha yüksek bir ihtimal. Çoğunuzun aklına şu soru gelebilir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde Thorium projesi Engin Arık ve ekibine mi bağlıydı sadece? Bu projenin dosyaları yok muydu ya da buna devam eden fizikçiler? Hepsi vardı, merak etmeyin. Asıl sorun bu da değil zaten. Bu şüphelerle dolu uçak kazası çok önemli bir uyarıydı bana göre. Görünmez mürekkeple sakın bu işlerle uğraşmayın yazılı önemli bir mesajdı. Ama elbet bu mesaja bir gün karşılık verilecektir. Elbette başka fizikçilerimiz ve mühendislerimiz çıkacak ve toryum nükleer santralini hayata geçirecektir. Engin Arık ve arkadaşlarının rüyası onlar olmasa bile elbet bir gün gerçekleşecektir. Türk fiziğinin bu hızlandırıcı merkezi çok önemli olacak. Bu kuracağımız Türk hızlandırıcı merkezinde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Bu da ileride belki bir prototip toryum nükleer santrali yapmamız için ön çalışmalara olanak sağlar.